Herkese merhaba. Bugün ketojenik diyetin arkasındaki bilimi ve özellikle diyabet yönetimindeki yerini güncel bir araştırma derlemesi üzerinden derinlemesine inceleyeceğiz. Gelin bu metabolik yaklaşımın potansiyelini hep birlikte keşfedelim. Peki, yol haritamızda neler var? Önce ketozis nedir, ne değildir onu bir anlayacağız. Sonra tip 1 ve tip 2 diyabet için ne anlama geliyor ona bakacağız. Ve en sonunda da bu yaklaşımın geçmişten günümüze yolculuğuna ve gelecekte bizi nelerin beklediğine bir göz atacağız. O zaman hadi işin en temeliyle başlayalım. Ketozis dediğimiz şey tam olarak ne? Vücudumuz nasıl oluyor da birden yakıt sistemini değiştirip alternatif bir kaynağa yönelebiliyor? İşte bu mekanizmayı anlamak konunun geri kalanını çözmek için anahtarımız olacak. Evet, işte geldik kilit kavramımıza terapötik ketozis. Bakın burası çok önemli, bu bir açlık durumu falan değil, sakın karıştırılmasın. Aksine bu vücudun enerji kaynağını bilinçli ve kontrollü bir şekilde yağlara çevirdiği tamamen metabolik bir durum. Bu tablo aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki. Şimdi sol tarafa bir bakın. Bu hepimizin bildiği standart metabolizma. Yani karbonhidrat yediğimizde ne oluyor? Ana yakıtımız glikoz, insülin seviyelerimiz de haliyle yüksek. Peki ya sağ taraf? İşte ketojenik metabolizmada işler tamamen değişiyor. Ana yakıt artık yağ asitleri, beynimiz glikoz yerine keton cisimciklerini kullanmaya başlıyor ve en önemlisi insülin seviyeleri düşüyor. Peki ama bu dönüşüm nasıl oluyor? Cevabı hepatik ketogenez denilen bilimsel bir süreçte gizli. Şöyle düşünün, birinci adımda karbonhidrat alımını kesiyorsunuz. İkinci adımda vücut yakıt lazım diyor ve yağ depolarından serbest yağ asitlerini salıyor. Üçüncü adımda karaciğerimiz devreye giriyor ve bu yağ asitlerini keton dediğimiz moleküllere çeviriyor. Ve son adımda da bu ketonlar kan dolaşımına katılarak beyin başta olmak üzere tüm vücuda yeni enerji kaynağı olarak dağılıyor. %60'dan fazlası. Bu rakam gerçekten inanılmaz değil mi? Çünkü normalde neredeyse tamamen şekere, yani glikoza bağımlı olan beynimiz, şartlar değiştiğinde enerjisinin yarısından fazlasını ketonlardan karşılayabilecek kadar müthiş bir adaptasyon yeteneği gösteriyor. Bu çok etkileyici. Peki, bu metabolik yaklaşım teoride güzel ama pratikte özellikle de tip 1 diyabet gibi daha hassas ve zorlu bir durumda nasıl işliyor? Gelin şimdi buna bakalım. Elimizdeki vaka çalışmaları oldukça umut verici şeyler söylüyor. Mesela insülin tedavisiyle birlikte uygulandığında ketojenik diyetin kan şekeri kontrolünü ciddi anlamda iyileştirdiği görülmüş. Hatta daha da ilginci, bazı çocuk hastalarda normal büyümeyi desteklediği ve A1C seviyelerini mükemmel düzeylere getirdiği rapor edilmiş. Bunlar gerçekten dikkate değer bulgular. Ancak burada durup çok ama çok kritik bir noktaya parmak basmamız lazım. Tip 1 diyabet söz konusu olduğunda en büyük zorluk ve en önemli konu şu: bizim bahsettiğimiz kontrollü ve faydalı besinsel ketozis ile hayati tehlike taşıyan bir tıbbi acil durum olan diyabetik ketoasidozu asla birbirine karıştırmamak. İşte bu ikisi arasındaki fark gece ile gündüz gibi. Bakın, diyabetik ketoasidoz dediğimiz şey, vücutta yeterli insülin olmadığı için ortaya çıkan ve kanı tehlikeli derecede asidik hale getiren kontrolsüz bir durum. Bizim konuştuğumuz terapötik ketoizis ise tam tersi. Bu, diyetle sağlanan kan pH'ının tamamen normal sınırlarda kaldığı dengeli ve kontrollü bir süreç. İşte bu ayrımı anlamak güvenlik açısından kesinlikle hayati. Tip 1'deki bu önemli uyarıyı aklımızda tutarak şimdi kanıtların çok daha fazla ve sonuçların da bir o kadar dikkat çekici olduğu tip 2 diyabete geçelim. Burada tablo gerçekten değişiyor. Önümüzdeki tablo 2000'li yılların başından itibaren bu alanda yapılmış 4 temel çalışmayı özetliyor. Süreleri farklı olabilir, kimi 5 hafta, kimi 1 yıl ama hepsinin vardığı ortak bir sonuç var. Ketojenik diyet, kan şekeri kontrolünün en önemli göstergelerinden biri olan hemoglobin A1C seviyelerinde istikrarlı ve anlamlı düşüşler sağlıyor. Bakın, bu 12 aylık randomize kontrollü çalışmanın grafiği aradaki farkı ne kadar net gösteriyor değil mi? Çok düşük karbonhidratlı ketojenik diyeti, yani VLCK'yı takip eden grubun A1C'sindeki düşüş, standart düşük yağlı diyeti takip eden grubunkine kıyasla çok daha fazla. Rakamlar burada gerçekten kendi hikayesini anlatıyor. Kaynak makalede geçen şu ifade aslında her şeyi özetliyor. Diyabette karbonhidrat kısıtlamasının faydaları anında ve iyi belgelenmiştir ve ilaçların azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasına yol açar. İşte bu son kısım çok önemli. Yani bu sadece kan şekeri kontrolü değil, aynı zamanda ilaç yükünü de azaltma potansiyeli taşıyan bir yaklaşımdan bahsediyoruz.
Peki tüm bu modern bulguları bir de tarihsel bir çerçeveye oturtalım. Geçmişten geleceğe bir bakalım, bu yaklaşım nereden geliyor ve nereye gidiyor? Bu zaman çizelgesi aslında çok ilginç bir hikaye anlatıyor. Düşünün, 1920'lerde, yani insülin henüz keşfedilmemişken diyabetin tek tedavisi neydi? Çok düşük karbonhidratlı diyetler. Sonra insülin bulundu ve bu diyet yaklaşımı adeta unutuldu. Ve şimdi neredeyse 100 yıl sonra modern bilimsel kanıtlarla birlikte bu eski bilgeliği yeniden keşfediyoruz. Aslında tam bir döngüden bahsediyoruz. İşte tüm bu kanıtları, bu tarihsel döngüyü gördükten sonra akıllara şu kışkırtıcı soru geliyor. Peki günümüzdeki standart beslenme kılavuzları, diyabet tedavisinde yaşanması muhtemel bu metabolik devrime ne kadar hazır? Bu sanırım hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.